Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Medek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Bu tatlının yapımına herkes hayran kaldı. Hamur açmasını bilmeyenler bile kolaylıkla yapabilir. 28 kat birden açıyoruz. Hamurumuz için 1 adet tam yumurta, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı ılık su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı süt, 1 fiske tuz. Evet, bir miktar un ilavesi yapalım. 4 yemek kaşığı sirkeyi ekleyelim. 1 paket kabartma tozu. Homojen olana kadar karıştıralım. Toplamda 4,5-5 su bardağına yakın un kullandım. Unun miktarı yumurtanın büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Kontrollü ekleyelim. Evet, yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğuralım. Tezgah üzerine aldıktan sonra 5-10 dakika boyunca yoğurma işlemine devam edelim. Hamuru ortadan ikiye kesiyorum ve 28 eşit bezeye keserek yuvarlıyorum. ...24 beze de yapabilirsiniz. Evet, biraz dinlendirdikten sonra pasta tabağı büyüklüğünde bezelerimi teker teker açıyorum. Evet, son bezemi de açtım. Evet, servis tabağına ilk bezemi alıyorum. Üzerine nişasta ile un karışımı serpiyorum. 28 kat üst üste olana kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, üzerini kapatarak en az 1 saat dinlenmesi için kenara kaldıralım. Dinlendirdiğim bezeleri tezgah üzerine alıyorum. Biraz üzerine nişasta serperek merdane yardımıyla büyütüyorum. Büyütürken kenarlarından büyütmeye dikkat edelim. Evet, büyütebildiğimiz kadar büyütelim. Bu büyüklük yeterli olacaktır. 3 veya 4 parmak genişliğinde yufkamızı videodaki gibi uzun şeritler halinde keselim. Bir kase dolusu şöyle iri kırım cevizim var. Şöyle orta kısmına bolca serpiyorum. Evet, cevizleri pay ettikten sonra
Muska şeklinde katlayarak kesiyorum. Gördüğünüz gibi 28 kat yufkayı tek seferde açtık ve muska şeklinde katlayarak da şeklini hemen verdik. Fırın tepsisine yerleştiriyorum. Kenarlarına düşen cevizleri de toplayarak tekrardan kullanabilirsiniz. Evet, tüm tatlıyı aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Evet, tepsim dolana kadar aynı işlemi yapıyorum. Kalanını da farklı bir şekil yapabilmek için şöyle rulo şekilde sararak kesiyorum. ...250 gram saf tereyağı, 1 su bardağı sıvı yağını üzerlerine her tarafına gelecek şekilde dökerek pay ediyorum. Bir büyük tepsi tatlı, bir de küçük tepsi tatlı çıktı gördüğünüz gibi bu ölçülerden. Önceden ısınmış 180 dereceli alt üst fırının alt rafını alalım. Üzerine bir tepsi kapatalım. 10 dakika 180'de, daha sonra 165 dereceye düşürelim. 1 saat üzerinde tepsiyle tatlımızı pişirmeye bırakalım. Şerbetimiz için 5,5 su bardağı içme suyunu tencereye alalım ve ocağın üzerine alarak kaynatmaya bırakalım. Kaynayan suya 5 su bardağı toz şeker ekleyelim. Şeker eriyene kadar mutlaka karıştıralım. ...5-6 damla da limon suyu sıkalım. Bir saat sonra üzerindeki tepsiyi alıyorum. Dereceyi de 160 dereceye düşürerek tatlımı pişirmeye devam ediyorum. Evet, şeker eridi gördüğünüz gibi. Kaynamaya başlayınca dakika tutuyorum. 30-35 dakika kıvamlı bir şerbet hazırlıyorum. Evet, bir parça tereyağı atalım. Parlak bir şerbet elde etmek için. Şerbetim tam kıvamında, altını kapatıyorum. 1-2 dakika soğumaya bırakıyorum. Tatlım da 1 saat 30-35 dakika sonra pişti. Fırından çıkartıyorum. İlk sıcaklığı çıkana kadar bekliyorum. Tatlımın ve şerbetimin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra sıcak olarak şerbetimin yarısını döküyorum. Yarısını döktükten sonra 10 dakika bekleyelim. Kalan şerbetin de bir miktarını dökelim. Diğer tepsi için şerbetimizi ayıralım bir kısmını. 1 saat bekletelim. 1 saat sonra Antep fıstığı serperek soğuduktan sonra ikrama hazırlayabilirsiniz. Kalan şerbeti de küçük tepsiye döktüm.
Evet, çıtır çıtır tatlım yemeğe hazır. Kolaylıkla hazırladım gördüğünüz gibi. Evet, tatlımı şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Gerçekten pratik ve lezzetli oldu. Mutlaka deneyin. Diğer tatlımda rulo şeklinde hazırladım, şerbetledim. Evet, gördüğünüz gibi kat kat bol cevizli tatlım yemeğe hazır. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.